Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık simit poğaça tarifiyle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 1 paket instant maya, dilerseniz yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 bardak ılık su, 1 bardak ılık sütü ekledikten sonra çırpıcı yardımı ile maya ve şeker tamamen eriyinceye kadar karıştırıyorum. Mayanın ve şekerin eridiğinden emin olduktan sonra 1 adet yumurta ekliyorum. Yumurta tamamen isteğe bağlı, dilerseniz kullanmayabilirsiniz. 1 çay bardağı sıvı yağ kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 milimlik çay bardağı ölçüsüdür. İyice karıştırdıktan sonra göz kararı olacak şekilde yaklaşık 2 bardak kadar un ekledim. Unun üzerine 1 tatlı kaşığı kadar tuzumu ekledikten sonra ilk etapta unu ve tuzu karıştırıyorum. Unu ve tuzu karıştırdıktan sonra yavaş yavaş karıştırıyorum. Hamurum yoğunlaşıncaya kadar elimdeki spatula ile karıştırıyorum. Hamur yoğunlaştıktan sonra spatulayı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Unu azar azar kontrollü bir şekilde eklemeye özen gösterin. Hamurumuzun oldukça yumuşak bir hamur olması gerekiyor. İlerleyen dakikalarda ne kadar un kullandığımı sizlerle paylaşacağım. Hamurum yoğunlaşmaya başladı. İçerisindeki spatulayı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Çok fazla un serperek hamurunuzu sertleştirmeyin. Ben toplamda 5 bardak kadar un kullandım. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü ekleyin. Hamurumu yeteri kadar yoğurdum. Gördüğünüz gibi oldukça yumuşak, pürüzsüz bir hamur elde ettim. Üzerini kapatıyorum. Yaklaşık 1 saat kadar oda sıcaklığında mayalandırıyorum. Hamurumu kalınca bir sofra beziye sardım. Yaklaşık 1 saat kadar mayalandırdım. Gördüğünüz gibi hamurum çok güzel bir şekilde mayalandı. Oldukça yumuşak bir hamur. Hamurun havasını aldıktan sonra yavaş yavaş hamuru toparlıyorum. Hamuru toparladıktan sonra masaya biraz un serpip hamuru masaya alıyorum. Yoğurma kabının dibini sıyırdıktan sonra hamuru yuvarlak bir forma getirdikten sonra hamur kartı ile 12 eşit parçaya bölüp bezelerimi hazırlıyorum. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamurumu 12 parçaya böldüm. Göz kararı olarak böldüm. Eşit bir şekilde bezeleme yapmak için büyük olan parçalardan küçük olan parçalara ek yaparak hepsini eşit bir şekilde hazırlamaya çalışıyorum.
Bezeleri hazırladıktan sonra dilerseniz bir 10 dakika kadar dinlendirebilirsiniz. Ben hiç dinlendirme yapmadan direkt iç malzemesini koyup hazırlıyorum. Bu arada ben yarısını köy peyniriyle hazırladım, yarısını da kaşarlı olarak hazırladım. Dilediğiniz iç malzemeyi kullanabilirsiniz. O kadar güzel bir hamur ki saniyeler içerisinde hazırlanıyor. Bu arada 3 yemek kaşığı kadar pekmezin içerisine yarım çay bardağı kadar su ekleyip karıştırdım. Ben çiğ susam kullanacağım. Dilerseniz kavrulmuş susam da kullanabilirsiniz. Bir tane bezeyi aldım. Elimle biraz büyütüyorum. Köy peyniri kullanıyorum. Köy peyniri yağlı olduğu için ben köy peynirini daha çok seviyorum ama çocuklar kaşar seviyor. Onlar için de kaşarlı hazırladım. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Simit poğaçalarımın hepsini hazırladım. Yağlı kağıt serdiğim tepsiye aldım. Yarım saat kadar tepsi mayası yapıyorum. Oda sıcaklığına göre mayalanma süresi değişebilir. Eğer ortam çok sıcaksa 15-20 dakika kadar da yeterli olacaktır. Üzerini bıçakla çiziyorum. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar pişiriyorum. Poğaçalarım fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kızardılar. Dışı çıtır, hafif gevrek, içi yumuşacık oldu. Kaşarlı olanı açtım. Hemen sizlere diğerlerinden de bir tane açayım. Bu arada şansımı açıyorum. Hangisinin kaşarlı, hangisinin peynirli olduğunu bilmiyorum aslında. Biraz karışık koydum. Evet, şansımıza peynirli geldi. Gördüğünüz gibi göz göz olmuş. Bana güvenerek tarifi deneyebilirsiniz. Tarifi denedikten sonra o değerli yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.